Evet, Bali'den hepinize selamlar. En son Bangkok'taydım, Tayland'da ve orada 2 hafta kaldım. Aslında ticari bir görüşme için gittim. Bir sonuç elde edemedik. Yani beklentimizin daha üstünde rakamlar çıktı. Orada da bir otel işine girmeyi düşünüyorduk. Bir Türk yatırımcıyla birlikte. Ama fiyatlar bizim beklediğimizin daha üstündeydi. O yüzden oradan vazgeçtik. 2 hafta kaldık, geldik. Kısa bir hatırlatma, eğer videoyu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Yorum yazmak çok önemli. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyor. Yorum yazmayı eğer sevmiyorsan bile Serkan Gürer'e destek yazarsan çok sevinirim. Çünkü amacım var, eğer 100.000 olursak çok güzel içerikler gelecek. En büyük hayallerimden bir tanesi de Endonezyalı ailemi Türkiye'ye gelip orada bir tatil, onlara orayı göstermek çok istiyorum. Tabii maddi olarak şu anda beni inanılmaz zorlar. O yüzden bu ileriki zamanda olacak şeyler ve tabii ki başka ülkeler, başka şehirler ve Endonezya turu da gelecek. Tabii kanalın biraz daha büyümesi gerekiyor. Bu desteği sizden bekliyorum. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Şu anda evden çıkarak bir dükkan bakmaya gidiyoruz ve size de orayı göstermek istedim. Bu dükkan masaj salonu olacak. Şimdi masaj salonu, daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Ben Bali'de bir tane masaj salonu açtım. Şimdi bu masaj salonunu hatta videoda söylemiştim. Eşime açtım ve şöyle, eşimin de bir uğraş olsun. İşte orayı işletsin. İşletme nasıl oluyor onu görsün. Bu amaçla açtık aslında. Yani fazla bir beklenti yoktu. Neden? Çünkü turizmin olduğu bir bölgeye açmadık. Daha böyle bir lokal yere açtık. Diyeceksiniz ki lokal yere açtın, orada iş yapıyor mu? Yapıyor. Bunu da anlatacağım size. Şimdi bizim açtığımız buradaki masaj salonu turist haftada 2-3 defa geliyor. Ama her gün gelse çok güzel kasalar olacak. Yani çok güzel para kazandıracak. Buraya niye böyle az geliyor turist? Burası yol üstü, yani Singaraca'dan giriş, göstereceğim birazdan. Singaraca'dan giriş Lofina'ya doğru. Şimdi Singaraca'nın turizm bölgesi Lofina'dır. Bizim dükkan da hemen bu ana yolun başka bir yolda. Bu yoldan da turistler geçiyor. Ama daha az geçiyor buradan. Burada bir tane şelale var. O şelaleden geldikleri için buradan geçiyorlar. Haftada dediğim üzere 2 defa, 3 defa, 4 defa turist geliyor. Şu anda bizim bakacağımız yer Lofina. Bu Lofina nasıl bir yer? Orası hakkında bilgi vereceğim. 2 gün önce ben oradaydım ve gerçekten artık orada da hareket başladığını gördük. Şimdi bir de burada havalimanı projesi var, ne bileyim o var. Biz zaten şu anda, ben kendi açımdan söylüyorum, yatırımları bu Singaraca tarafına ben yapıyorum. Çünkü buradan benim beklentilerim var. Burada kiralık evlerimiz var. Eşyalı. Eğer düşünürseniz uygun fiyatlı eşyalı evlerimiz var. Bu gördüğünüz sokakta bizim masaj salonu. Benim evler de burada, bu sokakta. Burası dediğim üzere bu turizmin olduğu bölgeye sadece 10-15 dakika. Bir tane ev hemen şu sol tarafta. Diğer ev arkada kaldı. Bir tane de ev şu ileride var. Ya eşimin annesinin burada bir küçük dükkanı var. Orada yemek yapıyor. Ona malzeme bıraktık şimdi. Kendisi yıllardır, ben ta buraya ilk geldiğimden beri burayı işletiyor ve gayet de güzel gidiyor. Bizim damak tadımıza uygun değil ama bunların çok sevdiği bir özel bir yemek yapıyor. Çok güzel de işi gidiyor. Küçük bir dükkan olmasına rağmen güzel kazanıyor. Şimdi şöyle sokağı da gösterelim size. Hava çok güzel. Zaten yağmur sezonu değil ama yine ara ara tabii yağmur olabiliyor. Sonuçta tropikal bir ada. Yağmur sezonu Bali'de ne zaman başlıyor? Ekim sonu başlıyor. Bilginiz olsun. Ekim sonu başlar. Mart'ın sonuna kadar veya Nisan'ın ortasına kadar devam eder. Ama bu demek değil ki burada Ekim sonu gelinmez. Çünkü soğuk olmadığı için burası kışın doluyor zaten. Yani
daha önce gelenler varsa veya arkadaşı varsa gelen duymuştur çok kalabalık diye. Burada 12 ay turizm var. Tamam. Bakın bizim şu anda işlettiğimiz masaj salonu burası. Buraya da bir malzeme bırakacağız. Thank you. Thank you very much. Yeah. Evet, gerçi gelmişken içeriği de göstereyim. Hemen bir dakika. Şöyle 2 tane masaj yatağı var. Burada manikür, pedikür, şurada manikür, pedikür. Hello. Yapılıyor. Aynı zamanda saç bakım ve masaj. Claudia Spa. Bu şekilde ana yolda dediğim üzere burada yukarıda büyük bir şelale var. Oradan böyle geçtikleri için buradan bazen yabancı turist de geliyor. Ama şimdi birazdan gideceğimiz yer tam turistik bir yer. Oraya birazdan bakacağız. Bu arada direksiyon sağda gördüğünüz üzere. Öyle fazla gözünüzde büyütmenize gerek yok. Ben daha doğrusu gözümde çok büyütüyordum ilk zamanlar. Hani nasıl olacak, nasıl alışacağım diye. Yani 2 güne alışıyorsun ya. Öyle çok fazla zorlamıyor. Sadece bu şimdi otomatik araç ama fitesli olduğunda bizim diğer araç fitesliydi. Orada sadece hani sol elinle vitesi atmak o biraz tuhaf geliyordu. Ama direksiyonda fazla bir zorluk çekmedim. Eşim de bayağı iyi öğrendi araç kullanmayı. Burada yollar dar ha. Burada öyle kolay değil araç kullanmak. Gerçekten güzel kullanıyor Claudia şimdi. Bakın böyle sıradan yol. Hemen yine böyle yeşillikler. Burada meyve falan satıyorlar. Meyve, sebze. Sağ tarafta. Birazdan orada vardığımızda sizlere oranın kirası kaç para? Peki bu aynı dükkanı bu büyüklükte merkezde tutarsanız ortalama kaç para olur? Bunların hepsini anlatacağım size. Beni çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi birazdan orada oluruz. Yolda devam ediyoruz. Burası Lofina yolu. Sağ taraf deniz. Sağ taraf deniz. Burası da ana yol. Bu yoldan düz devam ettiğiniz zaman yaklaşık 2 saat, 2,5 saat boyunca bakın burada da yazıyor Lofina. Burada resort oteller var. Artı villalar var. Yani bildiğiniz Denpazar'da merkezde olan turizm burada da var. Tabii daha küçüğü var. Ama hareket başladı burada. Yani o yüzden şu anda acele ediyoruz. Bu yoldan devam ettiğiniz zaman Java Adası'na geliyorsunuz. Yani şöyle direkt Java Adası'na karayoluyla geçilmiyor. Oradan büyük gemiler var. İster arabayla yani aracını da koyabileceğin gemiler bunlar. Motor veya o şekilde kendin de gidebileceğin. Sadece 20 dakika sürüyor galiba. 20-25 dakika. Daha önce gitmiştim. Oradan biniyorsunuz büyük gemilere ve oradan karşıya geçiyorsunuz. Java Adası'ndasınız. Evet geldik ve bu filmin başrolü yine tabii ki kayınbaba. Her yeri o buluyor bize. Gerçekten bu adam var ya. Ama şöyle bir şansım var benim. Ben gelmeden önce daha eskiden de benim kayınbaba bu işlerle uğraşıyormuş zaten. Yerlilere işte dükkan buluyormuş, ev buluyormuş. Yani zaten bu adam bu işi yapıyormuş zamanında burada. Ne oluyordu? Yerlilere yapıyordu. Şimdi daha çok benimle çalıştığı için yabancılara yönelik de çalışıyor. Dükkan burası. Bu çok iyi çünkü dışarısı burası da sana ait. Burayı bir nevi resepsiyon gibi bayağı farklı bir şey yapılabilir.
dükkan burası. Bizim kiralayacağımız. Onlar şu yan tarafa taşınacak. Biz de burayı tutacağız. Bakın burası hemen Lofina'nın girişi. Yani burası sahil tarafı. Turistlerin en çok geldiği. Akşam burası ana baba günü. Bu tarafta da oteller var. Yine restoranlar var. Sol tarafa doğru devam edildiği zaman yine denize çıkıyor. Buraya turistler daha çok Yunus turları var. Yunus turlarına geliyorlar. Ve şelale var. Büyük Aling Aling şelalesi. Orayı görmeye geliyorlar. Ve tabi burasının da doğası çok güzel. Sakin isteyen, yani bu Denpasar'daki yoğunluğu istemeyen, o trafiği istemeyenler, burayı bilenler buraya gelip tatil yapıyorlar. Burada çok güzel villalar, oteller var. Sahil çok yakın. İnsanlar burada takılıyor. Şimdi bakın. Burası daha büyük, burası daha küçük. Bunlar burayı buraya taşımak istiyor. Bu dükkan daha küçük. Biz de burayı kiralamayı düşünüyoruz. Bayağı uzun. Şöyle devam ediyor ve burası da bize ait olacak. Şurası tuvalet. Burada da yine ister depo ister farklı alanlarda kullanılabilir. Burayı bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Birazdan kira konusunda da bilgiler vereceğim. Tabii buranın bayağı bir işi var. Güzel bir dekor, güzel bir işlemler gerekiyor. Burayla bir 2-3 hafta uğraşırız ama güzel bir şey çıkar. Bu da çok önemli. Bak böyle park alanı olma her yerde yok. Şimdi burada motorunu bırakabilecek, aracını bırakabilecek. Çok önemli. Şöyle biraz etrafa bakalım. Buranın kirası konusunda bilgi vereyim. Bakın burada yıllık $2000 para istiyorlar. Şimdi bunu çoğu kişi size söylemez ama ben size söylüyorum. $2000. Burada 2 tane müşteri geldiği zaman benim zaten 2 müşteriden sonra kazanç başlar. O yüzden burada günde 5-6 tane müşteri gelse bile burası para kazanır. Çünkü kirası çok uygun. $2000 yıllık nerede var ya? Ama ne olur siz Denpasar'da tutarsınız, yani Bali'nin merkezi tarafında bu tarzda bir dükkanı sizin yaklaşık $10.000'la $15.000 yıllık. Tabii orada ne oluyor? Senin orada 6 tane müşteri gelecek ki ondan sonra sen para kazanabileceksin. Bu çok önemli. Bak bunu iyi tabii hesaplamanız gerekiyor. Eğer Denpasar'da yaparsanız $10.000, $15.000 yıllık verirseniz sizin 4-5 misafirden sonra para kazanırsınız. O işte olur mu? Olur. Çünkü orada daha yoğun tabii ki turistler. Ama burada dediğim üzere günde 4-5 tane misafir bile gelse para kazanır. Ama her zaman bu en son açtığımız yerde hep en düşükten hesaplıyoruz. Ya şöyle olsa en kötü şu kadar gelse, ama hep üst gidiyor. Hep üst gidiyor. O yüzden ben güveniyorum. Özellikle buraya çok güveniyorum. Bir şeyler olabileceğini burada düşünüyorum. Size burada bir mekan göstereceğim şimdi. Avustralyalı karı koca açtı. 2 gün önce dedim ya ben buradaydım diye. Buraya geldik, burada eğlendik ve içerisi doluydu. Çok güzeldi gerçekten. Bakın şurası. Adam böyle bir mekan açtı burada. Singaraja, Lofina'da adam deli gibi iş yapıyor. Alo. Evet, mekan burası. Bir sürü masalar atmışlar böyle. Şurası çok güzel bir bar yapmış. Harika. Şurası mutfak. Büyük bir televizyon koymuş. Gayet güzel. Burası için yeterli yani. Harika. Bak hatta şurayı böyle bile değerlendirmiş. Masalar. Çok güzeldi. Hi. Hello.
Eğer siz de gelmek isterseniz şöyle göstereyim size. Mekan burası. Buradan bulabilirsiniz. Gayet güzeldi. Hemen Lofina'nın girişi zaten. Bizim tutacağımız dükkan da hemen sol tarafında. Bizim düşüncemiz şu. Şu anda açık olan masaj salonumuzu kapatacağız. Buraya taşınacağız. Yani ekstra burayı açmayacağız. Oradaki malzemeleri buraya getireceğiz. Tabii burayı daha lüks bir şekilde yapacağız. Çünkü burada turistler çok daha fazla. Ve buraya taşındıktan sonra burada işimize devam etmek. Şurada da oteller var. Burayı ben biliyorum ama odalar o kadar güzel bir yerde. O kadar güzel bir yerde ama o kadar kötü işletiliyor ki anlatamam size. Odalar böyle çok eski mobilya, yani burada mesela bir otel var. 350 demiş. Yani 20 dolar yaklaşık. Şöyle biraz çevreyi göstereyim size. ATM'ler, para çekebiliyorsunuz. Türk kartınızla da para çekebilirsiniz. Bunlar hiçbiri yoktu mesela. Şimdi burada tatucu açılmış. Dövme. Şurada bir emlakçı açılmış. Reklam olmasın, göstermeyeyim. Ya bir bakayım dedim, tamam mı? Hem kiralık yerleri var hem de satılık yerleri var. Yani uzun vadeli leasehold ve freehold yerleri var. Şimdi bir baktım fiyatlara, o freehold dedikleri yerler 600 bin dolar, 300 bin dolar, 800 bin dolar havada uçuşuyor. Lofina'da, ha, burada, Zingaraca'da. Bu fiyatla bu rakamlar verilir mi burada ya? Yani inanılmaz pahalı, inanılmaz pahalı. İşte bu sebepten dolayı zaten ben uyguna evleri gösterdiğim için bana gıcık oluyorlar. Hem Türkler hem de buradaki bazı yaşayan, iş yapan Türkler gıcık oluyor. Ve tabii ki yerliler de. Niye? Çünkü niye gösteriyor uygun yerleri? Niye bilsin turistler veya yatırım yapacak insanlar öyle uygun yerleri? Çünkü niye 500 bin dolar, 300 bin dolar, 600 bin dolar? Bakın Asya ülkelerinde eğer beyazsan, yani buralı Asyalı değilsen, seni herkes milyoner zannediyor, tamam mı? Kaç yaşında olur? İstersen 20 yaşında ol. Seni çok paran olduğunu, işte milyoner olduğunu düşünüyorlar. Öyle bir fiyatlar çekiyorlar ki fiyatlara baktım, dedim ya ev, arsa fiyatlarına. Abi 200, 300, 500 bin dolarlar havada uçuşuyor. O paraya burada yani ne diyeyim bilmiyorum. O yüzden kendimden gurur duyuyorum. Yani gerçekten benim gösterdiğim yerlerin, fırsat yerlerin zamanında biliyorsunuz hala gösteriyorum. Yani kıyaslama bile yapılamaz. Pazarlık devam ediyor ve galiba şöyle bir gelişme oldu. Biz iki dükkan yan yana ya, iki dükkanı da alıyoruz. Çünkü bir tanesi bizim yapmak istediğimiz aslında konsepte uygun değil, daha küçük, ama ikisini verirseler oluyor ve veririz dediler. Çünkü onların burada başka bir dükkanları daha var, biz oraya geçeriz dediler. Bu iki dükkan olursa bir tanesi sadece ayak masajı, diğeri de vücut masajı, hemen yan yana olacak. Bu şekilde düşündük ve onlar da vermeye hazır. Galiba biz bu iki yeri tutacağız. Yine yeni videolarda buraları sizlere gösteririm ve tabii ki yine anlatırım. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali Adası'ndan, Singaraca'dan selamlar, sevgiler.